Arthur Conan Doyle bir sabah uyandı ve muhtemelen şunu düşündü: ben bu adamdan nefret ediyorum. Evet, yarattığı dahi dedektiften bahsediyoruz. Ve Doyle bunu sadece düşünmekle kalmadı. Bir cinayet planladı. Kendi ana karakterini öldürecekti. 1893 yılında Sherlock'u aldı, İsviçre'de bir şelalenin kenarına götürdü ve en büyük düşmanı Moriarty ile birlikte uçurumdan aşağı itiverdi. Doyle için dosya kapanmıştı. Sonunda özgürdü. Ama küçük bir detayı atlamıştı: okurlar. Aslında her şey çok masum başlamıştı. Doyle genç bir doktordu. Muayenehanesine pek hasta gelmiyordu. O da bari vakit geçsin, 3-5 kuruş gelsin diye bir hikaye yazdı. Ama yarattığı bu Sherlock tiplemesi biraz fazla oldu. Sadece suç çözmüyordu. İnsanlara nasıl düşündüğünü öğretiyordu. Herkesin bakıp geçtiği çamur lekesinden adamın dün akşam nerede yemek yediğini anlıyordu. Üstüne bir de o çekilmez ama karizmatik mizahı eklenince, düşünsenize Watson'a müsait değilsen gelme ama yine de gel diyen ya da polis çağıralım diyenlere duvardaki saatini ateş edip çağırdım diyen bir adamdan bahsediyoruz. Sherlock, The Strand Magazine dergisinde bölüm bölüm yayınlanıyordu. Yani Victoria dönemi insanları için Sherlock bizim bugünkü Netflix dizilerimiz gibiydi. Her ay yeni bölümü bekliyorlardı. Ama bir sorun vardı. Doyle'un hayalleri büyüktü. O, ciddi tarihi romanlar yazmak, edebiyat dünyasında ağır abi olarak anılmak istiyordu. Kendi gözünde Sherlock Holmes sadece bir çerezlikti. Ama ne yazarsa yazsın herkes tek bir soru soruyordu: yeni Sherlock ne zaman geliyor? Doyle sonunda patladı. Annesine zihnimi daha iyi şeyler için kurtarmalıyım, bu adamı öldüreceğim diye yazdı. Annesinin cevabı tarihin en iyi editör uyarılarından biriydi: yapamazsın, yapmamalısın, yapmayacaksın. Doyle annesini dinlemedi, Sherlock'u öldürdü ve o gün İngiltere'de hayat durdu. 20.000 kişi dergi aboneliğini iptal etti. Londra sokaklarında insanlar kollarına siyah bantlar takıp yas tuttu. Çocuklar okula gitmedi. Dedikodulara göre kraliçe bile durumdan hiç hoşlanmamıştı. Doyle'sa rahattı, kurtuldum diyordu. Ta ki 10 yıl boyunca yazdığı hiçbir ciddi eserin Sherlock'un gölgesinden bile geçemediğini görene dek. Baskı, para ve halkın öfkesi galip geldi. 1903'te Sherlock geri döndü. Ölmemiştim, sadece saklanıyordum dedi. En klasik dizi senaryosu yalanı. İşin en eğlenceli tarafı ne biliyor musunuz? Dünyanın en mantıklı, en rasyonel, kanıttan başka hiçbir şeye inanmayan karakterini yaratan adam, yani Arthur Conan Doyle, gerçek hayatta ruhlarla konuştuğuna inanıyordu. İddiasına göre Charles Dickens'ın ruhuyla konuştu. Bunlar Cottingley perileri. O dönem uzun süre tartışılan bu fotoğraflar Doyle'a göre gerçekti. Yani Doyle yarattığı karakterin tam zıttıydı. Günün sonunda Doyle'un o çok değerli gördüğü tarihi romanlarını bugün sadece meraklıları biliyor. Ama bitsin artık dediği Sherlock Holmes filmlerde, dizilerde yaşamaya devam ediyor. Ülke, konuşulan dil fark etmeksizin bir olayı çözenlere "vallahi Sherlock gibisin" deniyor. İngiltere'de Sherlock Holmes adına müze var. Bazen bir yazar bir karakter yaratır ama o karakter yazarını rehin alır. Bu hikayede kalemi tutan Doyle'du ama kararları veren her zaman Sherlock oldu.